Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Sadece paspas değil, yolluklar, seccadeler, halılar, dilediğiniz her türlü yerde kullanabileceğiniz bir çalışma gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Şimdi kalın bir halı kaydırmaz kullandım. Daha önce ince olan halı kaydırmaz üzerine yapılmış olan videomda kanalımda mevcut arkadaşlarım. Halı kaydırmazlara hiçbir şey olmuyor. İçiniz rahat olsun. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şöyle bunu yaparken dediğim gibi kalın halı kaydırmaz, makas, şöyle sakallı iplerim var ve bir de tığ iğne denilen şöyle bir aparat var arkadaşlarım. Bu tığ iğneleri hobi mağazalarında, yüncülerde dilediğiniz gibi bulabilirsiniz. İnternet sitelerinde de mevcut olanları gördüm ben arkadaşlarım. Şimdi numarası fark etmiyor. Deliklerden rahat geçmesi bizim için yeterli olacaktır. Hangi iple başlamak istiyorsak, mesela ben burayı şöyle gördüğünüz gibi sadece kahverengi olan iple yaptım arkadaşlarım. İçinden geçireceğiniz ip de aynı renk olsun diyorsanız öncelikle başlamadan ipimizle ya da altından üstünden de çıkartabilirsiniz ama başlamadan şöyle bir ölçüsünü alın. Kaç sıra yapacaksanız ona göre bu şekilde ölçü almanız gerekiyor arkadaşlarım. Ben şimdi bunda 2 kat geçirdiğim için şöyle bir tane alıyorum ölçü. 5 sıraydı arkadaşlar. Şöyle bu benim birinci yerim oluyor. Bir tane yer yapmak için bu kadara ihtiyacım var. Hemen 2 kaç sıra yapacaksanız dediğim gibi. Şöyle 3 sıralık bir ip öncelikle geçiriyorum. Daha sonra araya şu 2 sırada arkadaşlarım diğer renk ipim olduğu için hemen bunu buradan keseceğim. Başta 5 sıra demiştim. 5 sıra olarak bunu yapmayacağız. 5 sıra sadece kahverengi ipimizi kullanacağız. Şöyle bunu bir kenara bırakıyorum. Ve ilk önce kenar kısmının düzgün durması için bakın şu şekilde görünmesi için halı kaydırmaz hiç görünmüyor gördüğünüz gibi. Hemen bu taraftan değil arkadaşlar. Şöyle yaparsanız daha çok böyle sakalları üst tarafa geleceği için hemen giriş yapıyorum. Ters bana bakan tarafından giriş yapıp şu şekilde aldım ve bir sıra şeklinde bunu buraya monteliyorum. Şöyle sık iğne tekniği dediğimiz tekniği kullanarak her birinden bir tane alıp ilk başta bunu işlemi yapıyoruz. Bakın burada şunun için böyle tersten başladık. Burada daha az, burada gördüğünüz gibi daha fazla bir şeyleri kalıyor, ipleri kalıyor. O yüzden bu şekilde yaparsanız daha güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şöyle hemen bu ilk sırayı böyle devam edelim. Evet, şimdi sona geldik. Şöyle yine alıyorum. Oradan da son yerden de alıyorum arkadaşlarım. Ve çeviriyorum halı kaydırmazımı. Ve bu tığ iğnemin arkasından bu kesmiş olduğum daha öncesinden ipimi aldım ve buraya bunu geçiriyorum. Bu şekilde geçirdim. Şöyle iki ucunu birleştiriyorum. 2 kat geçiyorum. Ben tek katta geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu buradan şu şekilde tuttum. Bu ilmeğimi aldım. Şuradan giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. İlk yerden giriş yapıyorum. Ve çıkarttım. Bir tane zincirle sabitliyorum. Bakın bu burada kalacak. Bu şekilde kalacak. Daha sonra bunu çıkarmıyorum tığımdan. Ve diğerinden bu şekilde giriş yaptım. Hemen bir zincirle bağlıyorum. Şu şekilde aldım bakın. Bir zincirle bağlıyorum. Topluyorum arkadaşlar bunu. Ne kadar toplayabilirsem. Toplayamadığım yerde
Yani dolduğu zaman arkadan ipi çekeceğiz. Şöyle bakın. Bir zincir çekip buraya şöyle göstereyim. Çıkarttım. Aldım. Bir tane zincir çekiyorum ve diğerine geçiyorum. Şimdi bu farz edelim doldu. Bu arkadaki ipimizi hemen şu şekilde yapıp içinden geçiriyorum arkadaşlar. Şurayı arkasından geçireceğiz. Burayı da tutturalım ki çıkmasın. Şöyle aldım. Hemen geliyorum. Bunu ilk başta da yapabilirdik. Şöyle bir şey olmaz. Şuraya hemen tutturdum bakın şu şekilde. Evet. Biraz da çekiştirdikten sonra kenar yapmamıza ayrıca gerek kalmayacak arkadaşlar. Kalmıyor. Şimdi bunu buradan devam ediyorum. Bakın çektim ipi içerisinden ve şöyle bir görüntü oldu. Burada daha nettir. Bakın bu içinden geçirdiğim ipim. Şöyle göstereyim. İçinden geçirdiğimiz ip. Şimdi devam edelim. Bu şekilde hepsinden birer tane şöyle çıkartıp alıp bir zincirle yukarıya yükseliyorum. Dediğim gibi bu tığımız dolana kadar devam edebilirsiniz. Şöyle çekiyoruz. Evet, işlemimiz bu arkadaşlar, bu kadar. Bu içinden geçireceğimiz ipi burada ben değişiğini hani diğer rengi takarak göstermek istiyorum. O yüzden bunu buradan keseceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar diğer renk ipimi takıyorum. Yine ölçüyle kaç sıra yapacaksak şöyle yine ölçümüzü alarak bu toplamda 6 sıra şöyle 1 oldu. 2 3 4 5 ve 6 sıra olduğu için yani bu şekilde ölçümünü yapıyoruz ve bunu kesiyorum. İçinden geçireceğimiz ve herhangi bir işlem yapmayacağımız için burayı ölçerseniz rahatlıkla kaç sıra yapmak istiyorsanız o renkle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu içinden geçireceğimiz ipimiz. O yüzden bunu hemen böyle bu şekilde bağlıyorum buraya. Şöyle geçirdim. İki ucunu bir araya getirip birleşimini sağlıyorum. Şimdi bakın sıralamam benim. Şuradan diğer ipimi de alayım. Sıralamam koyu kahve, kahvenin arasına açık olan yerim 2 sıra. Arada 2 sıra açık kahve, sonra 2 sıra tekrardan aynı şekilde ve kahverengiyle devam etmişim. Şimdi yine o şekilde devam ettireceğim. Bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. İlk başta burada gösterdiğim yeri yani ipler birbirinden hani ayrılmasın diye burada hemen şöyle bir birleşim yapıp şu ipimizle gidecek olan toplayacak olduğumuz ipimizle birleşimi yapıp devam edebiliriz. Şöyle aldım. Geri gelişini göstereyim arkadaşlar. Farz edelim bu tarafa geldik. Buradan devam edeceğiz. Şöyle hemen alıyorum ve şuraya giriş yapıyorum. Tabii bu ipimizle değil, kahverengi ipimizle topladım. Bir tane zincir çektim ve bağlıyorum. Sonra devam ediyorum. Bakın. Alıyorum buradan. Şöyle açayım. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz.
böyle tutarsanız daha rahat, bakın hemen delikler öne geliyor. Evet arkadaşlarım, bakın topladım. Tığım bu kadar doldu. Şimdi bunu, bakın bu ipimi arkadan çekeceğim. Şu şekilde tutuyorum. Bu şekilde ve çekiyorum içerisinden. Çekiyorum, geçiriyorum. Bakın böyle bir ton açı olmuş oluyor. Sonra araya diğerinden yapacağız. Böyle dediğim gibi arkasına bu ipi, arasından geçirdiğiniz ip düz bir ip de olabilir. Farklı iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlarım bu çalışmayı. Gayet kolay ve güzel bir görünüme sahip. Dokusu da gördüğünüz gibi kalın bir paspas ya da yolluk ya da halı işte oluyor arkadaşlarım, bu şekilde. Evet, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Bu videomda da sizlere görmüş olduğunuz bu güzel ve kolay paspas çalışmasını anlatmaya çalıştım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.